Herkese merhaba. Bir günde yap, bitir ve hemen eline tak. Çok romantik bir eldiven yapıyoruz. Sloganı biraz değişik oldu ama olsun. Yapımı çok kolay, bir o kadar da eğlenceli. Sevdiklerinize ve kendinize yapabileceğiniz harika, kolay bir model. Bakın elimde tam bu şekilde durmuş oluyor. Şimdiden siz de beğendiyseniz ellerinize, emeğinize sağlık. Yapacak olan arkadaşlarıma buradan hemen ben de bir teşekkür edeyim. Yapımı çok kolay. Önce bilek kısmında bir bordür hazırlıyoruz. Hem önden hem arkadan örerek şöyle bir yalancı lastik yapıyoruz aslında. Bu ikili trabzanlardan su yolu modelimizi kuruyoruz. Parmağımızı açtık, üzerine devam ettik ve en son biraz daha böyle tatlı gözüksün diye de şöyle kayalar oluşturarak eldivenimizi bu şekle getirmiş olduk. Bakın bu şekilde durmuş oluyor. Çok kolay, bir yumaktan iki çift bile çıkartabilirsiniz. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Benim burada ördüğüm ipe hiç takılmayın. Elinizde evinizde olan bütün ipleri kullanabilirsiniz. Yünleri kullanabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken şey yapacak olduğunuz eldivenin bilek ölçüsünü kendinize göre ayarlamak. Ben burada 17 santimlik bir şerit ayarlamıştım kendime. Ama sizin bilek ölçünüz 17 santimlik değildir de 20 santimliktir. Onu kendinize göre ayarlayacaksınız. Formül aynı formül. Hiçbir değişeni yok. Sadece burada bu görmüş olduğunuz eldivenin modelini anlatıyorum. Bu gibi videoların daha fazla gelmesini isterseniz sayfama abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hatta bir sonraki projemiz ne olsun aşağı yorumlara onu da yazarsanız ayrıca mutlu olurum. Eğer beğendiyseniz ve iştahınız da kabardıysa hadi hemen modeline geçelim. Eldivenimizin bir tekini sizin için hazırlamıştım. Şimdi diğer tekini yapacağız. Yapımı çok kolay. Kesinlikle dikiş yok. Bakın elime de tekrardan geçirmek istiyorum. Elde de bu şekilde durmuş oluyor. Çok zarif bir eldiven oldu. Parmaksız. Şöyle sevdiklerinize ve kendinize hediye yapabilirsiniz. Hatta bunları satıp kendinize küçük kazançlar da elde edebilirsiniz. Şimdi hemen şu bilek kısmından başlayacağız. Önce zincir çekiyoruz. Blow ve flow teknikleriyle bir önden bir arkadan zincirimizin örerek önce bilek kısmını oluşturacağız. Daha sonra birleştireceğiz ve üzerine su taşı dediğimiz modeli uygulayacağız. Belli bir sayı ördükten sonra parmak boşluğu bırakıp tekrardan örüp en ucuna da parmaklarımızın geldiği yere hemen şöyle bir dantel detayı yaparak işlemimizi bitireceğiz. Bir günde kolaylıkla yapabilirsiniz. Yapımı çok kolay. Hemen tekrardan sizinle beraber ben de başlamak istiyorum. Benim ikinci parçam muhtemelen sizin birinci parçanız olmuş olacak. İpimden şöyle biraz pay bırakarak bakın çevirdim tığımı. 15 tane zincir çekiyorum. Ne çok sıkı ne çok gevşek olacak şekilde 15 tane zincirimizi bu şekilde çekiyoruz. 15 tane zincirimizi çektik. Şimdi üzerine 2 tane daha zincir çekiyorum ve zincir sayımı 17'ye çıkardım. 2 tane zincirimiz bizim bir üst sıraya çıkma zincirimiz olacak. Üzerine ipimi aldım. 3. zincirime bakın 1 2 3. zincirime bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Üzerine ipimi aldım. Bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Bütün zincir tepelerine hepsine yalancı sık iğne yapıyorum. Zaten bunu baştan sona bilek kısmımızdakine üzerine ipini alıp 3 ilmeği birden tığımızdan geçirerek yalancı sık iğne oluşturacağız. Dilerseniz bunu bilek sayınızı 15 değil de biraz daha kalın istiyorum derseniz 20 yapabilirsiniz. İpiniz koton içerikli bir ip değil de yün akrilik bir ipse o zaman 10 tane de yapabilirsiniz. Bu ipinizle tamamen tığ numaranıza yani elinize göre değişkenlik gösterebilir. O yüzden şimdi ben burada 15 tane kullandım ama bunu yaptıktan sonra mesela ilk sırasını şöyle bileğinizin şu kısmına koyup ne kadar genişlik istiyorsunuz ona çok daha net bir şekilde bakabilirsiniz. Ben burada sadece size dediğim gibi formülleri, modelleri gösteriyorum. Kendinize göre uyarlamak hayal gücünüze ve zevkinize kalmış. Sıra sonuna kadar üzerine ipimi alıyorum. 3 ilmeği birlikte çekiyorum. 15 tane yalancı sık iğnemizi bakın gördüğünüz gibi yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Arkası zaten arka yüz olduğu çok aşikar belli olacak. Biz hep ön yüzünden yapmış olacağız. Şimdi üzerine ipimi aldım. İlk sırada gelen zincir tepesinin bakın direkt karşıdan girmiyorum da
tığım ile sadece şu görmüş olduğunuz zincirlerin arkalarına batmış olacağız. Şimdi ilkine batıyorum. Buraya bir tane yalancı sık iğne yaptım. Üzerine ipimi alıyorum. Tekrardan zincirin benden taraf olan kısmına batıyorum ve üçünü birlikte çekiyorum. Benden taraf olan zincir tepesine battım ve üçünü birlikte çektim. Bu şekilde bu sırayı, ikinci sıramızı tamamlıyoruz. Bakın tam kenar sırasına geldim artık. Hemen orayı da hızlıca gösteriyorum. Son zincir tepeme battım. Bu şekilde 14 tane olmuş oldu. Bir de tam şu biraz önce zincir tepesindeyken 2 tane zinciri bırakıp devam etmiştik ya arkadaşlar. Tam oraya batıyorum. Direkt karşıdan battım buraya. Hemen 2 tane zincirimi çektim. Diğer yüzümü çevirdim. Bakın bu şekilde yalancı trabzanlarımızı dediğim gibi zincirimizin bir ön bir arkasından şu tam tepelere bir bu tarafından bir bu tarafından batarak blow ve flow dediğimiz tekniği uyguluyoruz. Yalancı sık iğne yaparak burada yollarımız olacak. Yani aslında lastik yapmış oluyoruz. Bu görünümü sağlamış olacağız. Şimdi 3. sıraya tekrardan geçiyoruz ve bunu 22 sıra boyunca devam ediyoruz. Bilek ölçünüze göre 20 de olabilir. Tamamen kendi bileğinize göre ayarlayın. Benim bileğime bu ipin dokusundan dolayı 22 sıra anca denk geldi. Dilerseniz kendi ipiniz biraz daha farklılık göstermiş olabilir. O zaman da onu 20 sıraya tekabül edecek şekilde yapabilirsiniz. Ben 22 sıra yaptım. Onun da ölçüsünü sizin için vereceğim. 2 zincir çekerek bir üst sıraya çıkıyorum. Çevirdim. Üzerine ipimi aldım. Bu sefer zincirimin arka sırasından giriyorum bakın. Üzerine ipimi aldım. Zincirimin tam arkadaki ilmeğine batarak buradan giriyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. 22 sıra boyunca devam ediyorum. Bilek ölçümüzü söylediğim gibi tam 22 sıra boyunca yalancı trabzanlardan lastik haline getirdik. Bakın tam da şu şekilde gözüküyor. Akordeon gibi aslında ilmeklerin bir önünden bir arkasından alarak bu şekilde bir kordon şerit hazırladık. Ölçüsünü verecek olursam hemen ölçelim sizin için. Tam tamına 17 santimlik bir bilek ölçüsü. Dediğim gibi ne kadar geniş, bileğinizde ne kadar geniş bu kısmı yapmak isterseniz ona göre zincirinizi çoğaltabilirsiniz ya da biraz daha dar yapabilirsiniz. 17 santimlik bir şerit hazırladık. Bu kısımda örgümüzü aslında acı gerçekler ilk denemeyi yaparken çok kötü durmuyor ama size de fikir olsun. İlmek kaydırma tekniğini iki iyi yüzünü birleştirerek ben yapmıştım bu şekilde. Ama takınca tabii ki çok çirkin durmuyor. Sanki burada da böyle bir çıkıntı varmış gibi duruyor ama şimdi dilerseniz ilmek kaydırmayla iyi yüzünden yaparak üst sıraya geçebilirsiniz. Ya da İki ters yüzü birleştirerek iç kısımda kalacak gibi yapabilirsiniz. Ben iç kısımda kalacak gibi yapacağım bunu da. İki farklı size yöntemini göstermiş olayım. Şimdi arka yüzünü çeviriyorum. Arka yüzünü karşılıklı olarak birleştiriyorum. Ve burada sıra sonuna kadar karşılıklı bir şekilde sık iğne ile birleştireceğiz. Bakın hemen alıyorum. İlk ilmeğimi içinden geçirdim. Tekrar sıradaki trabzan tepeme battım. Karşıdan battım ve ilmeğimi kaydırdım. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi kaydırıyoruz. İlmeklerimizi ilmek kaydırma tekniğiyle bakın arka yüzünü çevirerek bu şekilde birleştirdik. Şimdi örgümüzün lastik kısmını bu şekilde çevirdiğimizde bakın daha muntazam duruyor tabii ki de. Bu benim kendi hatamdı. Ama isterseniz aslında yapabilirsiniz. Çok da kötü durmuyor. Sadece şöyle yan tarafında bakın şöyle bir çizgi varmış gibi duruyor. Yani çok da aslında bizi rahatsız edecek gibi bir kötü bir görünüm değil. Dilerseniz bu şekli, dilerseniz de arka yüzünü çevirerek karşılıklı birleştirmeyi yaparak bu tekniği uygulayabilirsiniz. Şimdi artık ipimizi hiç kopartmadan modelimizin şu kısmına, kurulum kısmına geçmiş olacağız. Burada da hemen şu şekilde yapıyorum. 2 tane zincirimi çektim. Üzerine ipimi aldım. İlk trabzan tepemin içine bakın. Bir tane yapmıştım. İkili trabzan, ikili zincir çektim. Aynı yere tekrar ikili bir trabzan yapıyorum.
Hiç zincir çekmiyorum. Üzerine ipimi aldım. Bir tane trabzan yolu atlayıp diğer trabzan yolunun hemen içine batıp buraya bir ikili trabzan yaptım. Tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Üzerine ipimi aldım. Bir ikili trabzan daha yaptım. 2 zincir çektim. Üzerine ipimi aldım. Tekrar aynı yerin içerisine bir ikili trabzan daha yaptım. Bu şekilde bunu çok fazla bol olmayacak gibi bütün sıra boyunca bir trabzan yolu atlıyoruz. Diğer trabzan hemen tepesine bakın şuradan batıyoruz ve buraya bu su taşı dediğimiz modelimizi kuracağız. 11 adet bu su taşımızdan buraya denk getirecek gibi kuruyoruz. 11 tane neden yaptım? Eliniz çok etlidir, o zaman 12 yapabilirsiniz. Ya da eliniz S bedendir, eldivenlerin de bedenleri olduğu için eliniz S'yidir. Yani çocuk gibidir, biraz daha böyle narindir, incedir. O zaman da 9-10 yapabilirsiniz. Tamamen bileğinize göre tabii ki de burayı yapıyoruz. Burasının çok fazla marullanmamasını istiyoruz. O yüzden buraya 11 tane denk getirecek gibi ayarlıyoruz. Sıra sonuna kadar bu gösterdiğim modelimizi kuracağız. 11 tane su taşına bakın bu şekilde denk getirecek gibi, hatta sonlarda birazcık şöyle bir boşluğumuz kalacak gibi oldu. Onu da böyle ilmekler arası atlattırarak biraz daha şu kısımlarda gevşek yaparak denk getirebilirsiniz. Bakın modelimiz bu şekildeydi. Hemen şimdi üst kısmına geçiyorum. İlk yaptığım ikili trabzanımızın tepesine burada hemen batıp ilmeğimi kaydırdım. Hemen şöyle bir tane zincir çektim. Şu kısma ilmek kaydırmayla geçip buraya 2 tane zincirimi çektim. Şimdi bunun üzerine aslında bir üst sıraya geçmiş olduk. Bakın ve hep birleştirdiğimiz yerdeki birleşim yerindeki yerden hep bir üst sıraya çıkmış olacağız. Bu şekilde sıra başına kadar tekrar devam edeceğiz. Aralarda hiç zincir yok. Sadece 2 tane zincir çektiğimiz iki trabzanın arasındaki yerlere batıyoruz. Bakın hemen bir yana kaydım. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Üzerine ipimi aldım. Tekrar aynı yere 2 tane daha trabzan. Bu kadar kolay modelin yapılışı. Şimdi bunu sıra sonuna kadar tabii ki de devam ettireceğiz. Bu sıradan sonra toplamda 5 sıra boyunca, yani tam şu bizim parmak ayrım kısmımıza kadar gelecek kısmı 5 sıra boyunca örüyoruz. Hemen örelim ve tekrardan gelelim. Sıra başına kadar bakın geldik. 5 sıra boyunca da şu su taşı dediğimiz modelimizi ördük. Aslında burada parmak birleştirme yapıp üzerine gitmezseniz eğer bakın şu şekilde olacak. Size bir fikir olsun. Bir ceketin içinden bu modeli böyle çıkarabilirsiniz. Harika bir kombin yapabilirsiniz. Daha önce bir internet sayfasında görmüştüm. Oradan aklıma geldi. Size de bunu anlatmak istedim. Şimdi tekrardan tam tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırdım. Burada şöyle biraz uzatalım. Bakın tam dikişimizin olduğu kısım burada. Örgümü ikiye katladım. Ve şu anda bu şekilde. Önden ve arkadan bir tane şu su taşı, su yolu dediğimiz modelimizi bırakacağız. Daha sonrasında şuradan başlayarak tekrardan örüp hemen modelimizin bu kısmını yapacağız. Yani parmak birleştirme yapıyoruz bu sırada. Tam şuraya yapacağız. Hemen onu da şimdi size göstereyim. İlmek kaydırarak direkt bu tarafa geçeceğiz. Ortaya battım, ilmek kaydırdım. Trabzan tepesine battım, ilmek kaydırdım. İkinci trabzan tepesine battım, ilmeğimi kaydırdım. Tam orta kısma geldim. Bakın, 2 örgümün ortasına burada ilmeğimi kaydırdım. Tekrar 2 trabzanın arasına geldim, ilmeğimi kaydırdım ve şimdi tam buradayım. Buradayken hemen bakın 2 tane su yolunu bırakıyorum. Üçüncüyü aldım. Üçüncü burada. Burada bir tane sık iğne yaptım ve parmak kısmını burada bakın birleştirdim. Şimdi bundan sonra sadece birleştirdiğimiz kısmı, yani sadece şu ağız kısmını öreceğiz. Hemen 2 zincirimi çekiyorum. 2 zincirimi çektim. Tekrar aynı yere. Bundan sonrasını da
sıra başımız tam parmağımızın, elimizin yani tam bu kısmında kalmış olacak. Şimdi parmak kısmını ayırdım. Bir üst sıraya örüyorum. Ta ki onu da hemen birlikte sayalım. Bakın, birleştirmem burasıydı. 1, 2, 3, 4 sıra boyunca bunu elimizin tam orta parmak kısmımıza kadar ya da yüzük parmağı kısmımıza kadar olacak şekilde kendi elinize göre çok rahat bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Tam şu kısmı örüyoruz. Ama 4 sıra ipinizin kalınlığına ya da ipinizin dokusuna göre, ama 3 sıra tam şu kısmı örmüş olacağız. Şimdi hemen orayı da tekrardan yapmaya devam edelim. 4 sıra boyunca su yolu, su taşı, artık her iki ismi de olur, hiç fark etmez. Söylediğim gibi bu modeli kurduk. Bakın çok zarif bir eldiven oldu aslında. Bir dekor amaçlı. Tabii ki de bizi çok sıcak tutmaz çünkü parmaklarımızı kapatmıyor. Aralarda delikler var tabii ki, ama yine de böyle çok tatlı, çok romantik bir eldiven oldu. Şimdi dilerseniz hemen bunu da takayım sizin için. Bakın şu şekilde gözüküyor. Tam şöyle. Bu sıradan itibaren dilerseniz ağız kısmına şu görmüş olduğunuz kenar oyasını yapmayabilirsiniz. Böyle de bırakabilirsiniz ama ben yapmayı tercih ettim. Çünkü birazcık daha olsun şöyle modelli olsun diye. Orta parmağımızın dediğim gibi tam bakın boğumuna kadar da modelimiz zaten gayet güzel uzunluğunu göstermiş oldu. Şimdi hemen son işlem olarak kenar oya kısmını buraya tabii ki de size bırakıyorum. İsterseniz yapın, isterseniz yapmayın. Bu oyayı gitmiş olacağız. Hemen şimdi onu da geçelim. Bu aşamaya kadar geldiyseniz artık siz de ellerinize emeğinize sağlık. Videomu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü burada çok güzel işler yapacağımızdan eminim arkadaşlar. Aynı zamanda alta tatlı bir yorum da bırakırsanız çok mutlu olurum. Sizlere cevap vermek, sizlerle aşağı kısımda yorumlaşmak çok hoşuma gidiyor. Her şeyi burada beraber en güzel haliyle, en kolay haliyle yapmaya çalışacağız. Evet, ikili trabzanımızda son olarak hemen şöyle ilmeğimi tam tepeye batarak kaydırdım. Bundan sonraki oyamız tam olarak yine orta kısımlara batarak ilerleyecek. Ara kısımlara da sık iğne ile birleştirme ile geçecek. Hemen sizin için gösteriyorum. 6 adet trabzanımızı yapıp orta kısımda bakın şu şekilde birleştirmiş olacağız. Yani böyle bir kaya oluşturmuş olacağız uç kısmına. Üzerine ipimi alıyorum. Hiç zincir çekmedim bakın. Orta kısma batıyorum. 6 adet ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane ikili trabzanımı yaptım. Tam orta kısma batıp şu şekilde sabitliyorum. Üzerine ipimi alıyorum. Tekrardan 6 tane trabzanımı yapıyorum ve sıra sonuna kadar son düzlük artık devam ediyorum. Sıra sonuna kadar söylediğim gibi 6 tane ikili trabzan yaparak hemen ara noktalarımıza battık ve sıramızı tamamladık. Son 6. ikili trabzanımı da yaptım. Hemen onu da buraya ilmek kaydırmayla bakın kapattım. Bir tane de zincirimi çektim. İpimizi tabii ki de hemen arkasından saklayacağız. Bakın şöyle güzel bir eldivenimiz ortaya çıkacak. İplerimizi gizlemek için bir numara ya da birazcık daha ince uçlu bir tığ işinizi çok rahatlıkla görecektir. Aklınızda bulunsun. Hemen şöyle ilmekler arasında tığımı bakın şu şekilde gezdiriyorum. Bunu buraya sabitleyeceğiz. Bakın fazla ipimi de şu şekilde kestim. Ve bir günde yap bitir hemen eline tak modelimiz çok romantik bir eldivenimiz oldu. Hemen şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın. Diğer eşini de takalım. Tabii ki de ben sonradan bu yan dikişlerini özellikle bu modelde burayı daha sonrasında zaten saklayacağım. Onu kendime çok fazla böyle şey yapamadım. Çünkü bir başka olmaz. Ama iki türlü de size birleştirme tekniği olarak bunları göstermiş oldum. Modelimiz bu şekildeydi. Şimdiden ellerinize, emeğinize sağlık. Sayfama abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki projemiz ne olsun? Aşağı yorumlara onu da yazarsanız şimdiden teşekkür ederim.